Birinden eğer bir şey istediysek o zaman onun karşısında borçlu olabiliriz. Öyle değil mi? Ama diyelim ki biz birinden bir şey istemedik ama o bize sürekli bir iyilik yaptı, iyilik yaptı. Daha sonra gelip şöyle dese, yani ben senin için bunları yaptım, sen bana borçlusun dese o yanlış olur. Çünkü eğer böyle bir şey doğru olabilseydi herhangi bir insan başka bir insan üzerinde hak iddia edebilirdi. Yani o insana istemediği halde iyilik yapardık. Daha sonra da sen bana borçlusun derdik. Fakat bu insanlık onuruna aykırı olan bir şey. Bu doğru olan bir şey değil. Şöyle bir şey hayal etmenizi istiyorum. Şimdi ortada bir çocuk bulduk diyelim ki. Ve çocuklar kendi kendilerine bakamayan insanlar. Yani dünyadaki en bakıma muhtaç olan varlıklar çocuklar. Eğer biz onlara bakmazsak çocukların, yani küçük çocukların ya da bebeklerin öleceğini biliyoruz. O yüzden biz böyle bir durumda o bebeği ölüme terk etmezdik. Öyle değil mi? Yani hiçbirimiz yapmazdık bunu. Ya kendimiz bakardık ya da bir başkasının bakımına teslim ederdik çocuğu. İşte yani şöyle düşünün, daha sonra biz bu çocuğa şöyle desek o büyüdüğünde, sen benim sayemde hayattasın. Ben olmasaydım sen ölecektin. Yani ben sana baktım yahut bir başkasına seni teslim ettim. O yüzden sen benim sayemde hayattasın dersek, bu ne kadar insanlık dışı bir şey olur, öyle değil mi? Ne kadar çirkin bir şey olur. İşte hiç bizimle kan bağı olmayan, bize yabancı birine bile bunu söylememiz son derece yanlışken, kendi irademizle dünyaya getirdiğimiz çocuklara karşı bunu söylemeyi nasıl normalize etmişiz? Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Yani çocuklarımız doğurulmayı bizden talep etmediler. Onların istek ve iradeleri dışında onları biz dünyaya getirdik. Hem yani bunu biliyoruz aslında ve hem çocukların tamamen günahsız olarak dünyaya geldiğini söylüyoruz. Hem de işte annenin sütünü helal etmesi gibi bir şeyden bahsedebiliyoruz. Halbuki çocuk doğuyor, her şeyden habersiz olarak doğuyor. Ve biz çok zor bir şey olduğunu biliyoruz çocuk büyütmenin. En baştan bunları düşünebiliriz. Yani çocuk büyütmek son derece zor bir şey. Acaba bunu yapabilir miyim? Ve fiziksel olarak bakım zor değil aslında. Duygusal olarak da en derin çocukluk travmalarımızla karşı karşıya geliyoruz. Bunu da düşünebiliriz. Bunu da düşünmüyoruz. Aslında bunu düşünmemiz de engelleniyor dört yandan. Ve bunun faturasını çocuğa çıkartıyoruz. Yani şöyle düşünün. Bir kadın hamile ve midesi bulanıyor. Ah annelik diyoruz. Ah annelik dediğimiz her yerde çocuk 1-0 aşağıdan başlamış oluyor. Yani anneye borçlu sanki bu çocuk. Burada güzel bir şey söyler gibi, sanki anneyi çok öven bir şey söyler gibi. Aslında bir yandan anneye de çok yük yüklüyor bu. Ya kutsal bir şey değil aslında bu. Yani hamileyseniz ve mideniz bulanıyorsa bunun zor bir şeydir. Yani kutsal bir tarafı yoktur. Ah annelik demek aslında kutsallaştırır görüntüsüyle anneye yük yüklemekle beraber onun faturasını çocuğa çıkarmak demek. Yani en baştan yetişkinler doğumun zor bir şey olduğunu, hamileliğin zor bir şey olduğunu, çocuk bakmanın çok zor bir şey olduğunu düşünebilirler. Ve daha sonra da zorlandıkları zaman şöyle diyebilirler. Evet çocuğum, ben zorlanıyorum ama bunun seninle alakası yok. Ben bunu baştan biliyordum ve zorlanıyorum. Zorlanmak da normal bir şey. Çünkü anne bir insandır. Anne bir tanrı değildir. Yani anne de yorulur, hatayla mağluldür, işte sabrı taşar. Çocuğun iyiliğinden dolayı yapmaz aslında bazı şeyleri. İnsandır çünkü insan olduğu için öfkelenir. Hata yapmasının nedeni işte çocuğun iyiliğini düşündüğü için değildir de kendi çocukluk acıları açığa çıktığı içindir. Kendisi insan olduğu içindir. Yani anneyi böyle bir tanrı yerine koymak kadın üzerinde çok büyük bir yük ve kadın üzerinde böyle bir yük olması çocuğa çıkartılan bir faturayla maalesef sonlanıyor. İşte bunların hepsini düşünmemiz gerekiyor. Biz burada anneyi övdüğümüzü zannediyoruz aslında ama anneye çok büyük bir yük yüklüyoruz. İşte anneye ve çocuğa bakışımızı muhakkak değiştirmemiz gerekiyor.